Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şal simli ile karşınızdayım yine. Şöyle ipimin renk numarasını da vereyim hanımlar. Unuttum. Şöyle 363 numara ipimin renk numarası hanımlar, almak isteyen arkadaşlarımız olursa. 4 numara tığım var, 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimi yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Bu muhteşem modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım size. Siz bu kanalı ilk kez bu videoyu izliyorsanız hanımlar, daha önceki model kurulumu videomu izlememişseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Modeli nasıl kurdum, ne yaptım, oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi şöyle size göstereyim hanımlar. Burası bizim kol altı olacak. Şurası kol altı olacak. Onun için ben şimdi buraya kadar örmeye devam edeceğim. Normal modelimi örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 ile 6'nın arasına batıyorum, sık iğne. Oraya kadar örmeye devam edeceğim. Orada beraber kol altı oyuntusu yapacağız. Kesimini yapacağız. Evet hanımlar, şimdi buraya geldim. Şöyle size anlatayım. Burası bizim sol kol altı olacak. Siz sağ kol altı yaptığınız zaman yine buraya şöyle bu modelle bu modeli yapmayın. Şu yuvaları yapmayın. Zincirlerinizi 5 veya 6 tane zincir çekelim burada. Bu tarafta ve modelimize devam edelim. Geldiğimizde şuraya yine trabzan yapıp kol altı burada oluşturacaksınız. Sağ ve solu belirlemek için söylüyorum size hanımlar. Şu anda ben sol kol altı yapıyorum. Sağ yapmak için de yine bu zincirleri, şu yuvaları yapmayacağız. Bu zincirlerimizi 5 tane çekersek yeterli olur. Şimdi burada zaten kaç tane çekeceksem bakacağız. O şekilde orayı yaparsınız. Dönüşte yine trabzanlarınızı sadece trabzanla içini doldurup kol altı oyuntusu yapacaksınız. Bakın burada yuva yapmadım. Sadece zincirimi çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ile altının arasına batıyorum. Şöyle trabzan. Şöyle 6 tane zincir çekeceğim. 7 tane fazla oluyor hanımlar. Bakın 6 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 zincir ipimi doluyorum. Şöyle kenar trabzanımı örüyorum. Dediğim gibi sağ tarafı şimdi sol kol altı yapıyorum. Sağ kol altı yaptığınız zaman buraya geldiğiniz zaman şu yuvaları yapmayın. 6 tane zincir çekin. Şu yuvaları yapmayın ve geldiğin dönüşte bunu da yine şöyle buraya yaka yapacaksınız. Buraya kol altı yapacaksınız. Trabzanlarla doldurursunuz. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu sefer öbür tarafta yaparsınız. Sağ ve solu için söylüyorum hanımlar. Yani ikisini birden yapmayacaksınız tabii ki. Onu arka için ikisi bir yapılır. Arka için de aynı şekilde her iki tarafta da eşit bir şekilde bırakacaksınız ve o şekilde ilerleyeceksiniz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Ve şimdi bunu trabzanla dolduracağız ve kol altı oyuntumuzu yapmış olacağız. Kenar trabzanlarımı yaptım. Zincirin içine giriyorum. Alttan geçtim. 1 2 3 4
5, 6 tane trabzan. İpimi doluyorum, sık iğneme batıyorum, bir tane trabzan boşluk oluşmasın diye hanımlar. İpimi doldum, zincirin içine giriyorum. Yine buraya 6 tane trabzan, 1, 6 tane zincirimiz var, 6 tane trabzan, 2, 3, 4, 5, 6. Sık iğneme batıyorum, şöyle trabzan. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak. Şurada hanımlar geldiğimizde şöyle göstereyim size. Burada 5 tane trabzanımız var. Şuraya ekleyeceğiz ve devam edeceğiz. Burası da kol altı oyuntumuz olacak. Bu küçük bir parça olduğu için böyle anlatıyorum. Bakın şöyle hanımlar. Sağ kol altı için bu sol kol altı olacak. Sağ kol altı için bu tarafı seçeceksiniz ve bu iki modeli örmeyeceksiniz, şu yuvaları. Ve bu şekilde öreceksiniz. Ve arka için de her iki tarafı da aynı şekilde eşit bir miktarda şu modelleri yapmayacaksınız. Ve bu şekilde trabzan, ikisini de şu şekil trabzan yapacaksınız. Burası gibi arka için geçerli bunlar. Bu tarafta sağ için, bu tarafta yaka kesimi olacak. Şimdi ben burada şöyle modelimi uygulayacağım. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 4. zincirimin içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım ve yuvamın içine giriyorum. Modelimi örüyorum. Şimdi yakaya kadar modelimi örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince beraber kesime başlayacağız. Evet hanımlar, şöyle modelimizi ördük. Geldim, son modelimi de ördüm. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Yaka kesimi yapacağım hanımlar. İpimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Bakın burada 3 tane zincir çekip öyle trabzanımızı yapıyoruz. Burada öyle yapmayacağım. Bakın hiç zincir çekmeden şöyle trabzanımın tepesine battım. Kesime başlıyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyoruz. Bakın şöyle kesim yapmış olduk. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada yine hiç zincir ya da bir tane zincir çekip burada 7 tane zincir çekmemiz lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Burada yuva yapmayı düşünmüyorum hanımlar. Çünkü kesim yapacağımız için yuva yapmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. ile altını arasına batıyorum. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı yere batıp yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Şuraya kadar dönüşümüzü nasıl sağlayacağız kol altında, onu da göstereyim size hanımlar. Evet hanımlar, şöyle 7 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. Şöyle ipimin içinde şöyle defol ip sarkması olmuş. Şöyle arada şöyle bu tür şeyleri de, düğümleri, bu tür şeyleri bu şekil kaybedebilirsiniz hanımlar. Bakın 1, 2, 3, 4, onun için koparmadım. Size de göstermek istedim. Bazen böyle bakın çıkabiliyor ve düğüm atabiliyoruz. O şekil kaybediyoruz hanımlar. Şöyle 5 tane trabzanımı yaptım ve dönüyorum. 4 zincirimi çektim. Bir ikinciye batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok kol altında.
Artık buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Şöyle kol altı oyuntumuzu bu kadar yaptık. Tabii daha büyük parça yapacaksınız. Daha fazla yapabilirsiniz. Ve daha kilolu kişilere benim model anlattığım parçada sizin için kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz onu gösteriyorum hanımlar. 3 zincir çektim. 4. zincirime battım ve modelimi uyguluyorum. Şimdi yakaya kadar modelimi örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, son modelimi yaptım. Şöyle zincirle birleştirdim. Burada bakın modelimin tepesine değil, bakın 1-2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın içine batıyorum. Trabzan, kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 2 tane zincir çektim burada. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 7 değil, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'nın arasına batıyorum. Çok artık keskin olmasın kesimlerimiz. Sadece burada o şekil yaptım. Burada zincir çekeceğiz arada. Çok şöyle artık gitmesin. Burada yine yuva yapmayacağım hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'nın arasına batıyorum. Araya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı yere batıp yuvamı kuruyorum. Şimdi gelip buradan döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, son modelimi ördüm. Şimdi böyle 4. zincirimin içine. Hanımlar, ben artık zincirin kaç tane hangisi ortası olduğunu bildiğim için saymıyorum. Siz tabii ki sayın onu. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın buraya batmıyorum, kenara batıyorum. Ve bu şekilde artık kesimimi bitiriyorum. 3 modelim kaldı. Siz zaten devam edecekseniz bu şekilde daha kesmeniz gerekiyorsa geniş bir yelek yapmışsanız 3, 4. Bu şekilde kesime devam edeceksiniz. Şimdi artık ben normal örmeye devam ediyorum. 1, 2, ikinciye batıyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanımı örüyorum. Ben artık kesim yapmayacağım. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 3 tane zincirimiz var. İkinciye batıyorum. Daha sonra 7 yapacağız. Şimdi kesim olduğu için bu şekilde yaptım hanımlar. Pardon, burası değil. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip tepeye batacağız. 2, 3, 4, 5 ile 6'nın arasına batıp şöyle, çünkü artık kesimi bitiriyoruz. Kesimimiz bitti. Normal örmeye devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'nın arasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı yere batıyorum. Ben bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle döndüm. Şimdi normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip 4. zincirin içine batıyorum.
İpimi doladım ve modelimi örüyorum. Şuraya gelene kadar örmeye devam edeyim. Buraya yine size göstereyim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle trabzanlarımı ördüm. Yine bakın 1 2 3 dördüncü zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Modelimiz düz bir şekilde, artık normal bir şekilde örüyoruz. Herhangi bir eksiltme, artırma yok. Evet hanımlar, şöyle bir sıra daha, bir model daha şöyle kesim olmadan yaptım. Daha yaka ortaya çıkmış oldu hanımlar, bakın. Yakamız bu şekilde, çok düzgün bir şekilde yakamızı kestik. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.